Merhaba, videoma hoş geldiniz. Sözünü verdiğim videoları bazen geç de olsa bir şekilde sizlerle buluşturuyorum. Onlardan bir tanesi de Trinity videosuydu malum. Matrix külliyatımızdan tamamladığımız karakterler Kahin, Mimar, Merovingian, Seraph, Ajan Smith ve Morpheus'tu. Bu videomun konusu, sinema tarihinin bana göre gelmiş geçmiş en iyi kadın karakterlerinden biri olan Trinity. Bayanlar baylar, çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve gelin benimle. Çayınızı kahvenizi alın demişken bu videomun sponsoru Taft Kahve'ye teşekkür edip başlamak istiyorum. Avrupa'nın ilk yüksek kafeinli kahve markası Taft Coffee, Türkiye menşeli bir ürün. Kilogram başına 23,2 gram kafein içeriğiyle dünyanın en yüksek kafeinli kahvesi olma özelliğine sahip. Bu kadar yüksek kafeinli bir kahvenin çok sert olacağını düşünebilirsiniz ama yumuşak bir içimi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Güne zinde başlamak ve odaklanmak için size ciddi miktarda yardımı olacak. Taft kahve ile ilgili tüm detaylara açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca ekranda gördüğünüz bir hafta süreyle geçerli, siz değerli izleyicilerime özel indirim kodundan da yararlanabilirsiniz. Seçim sizin. Sıradan kahveler mi, 2,5 kat daha fazla kafein mi? Kahveniz hazırsa şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Trinity, Matrix evreninin en önemli karakterlerinden biri. Bunu önceki Matrix videolarımda defaatle belirtmiştim. Bir zamanlar IRS veri tabanını kırdığı için yeraltı hacker dünyasında şöhretle tanınan bir bilgisayar korsanı ve Nebukadnezar'ın ikinci kaptanı ve hepsinden önemlisi bana göre sinema tarihinin gelmiş geçmiş en sağlam yazılmış kadın karakterlerinden biri. Güçlü kadın karakter kavramının altını en iyi şekilde dolduran bir karakter ki bu konuya videonun ilerleyen dakikalarında değineceğim. Bu videomda Trinity karakterini derinlemesine inceleyeceğim ve onun Matrix evreninde ne anlama geldiğini anlatacağım. Normalde bilirsiniz, filmlerde bir başrol olur ve çoğu zaman diğer karakterler başrol karakterine göre önemsiz sayılabilecek karakterler olarak karşımıza çıkar. Fakat bazen yan karakterler öylesine kilit roller üstlenir ki filmin kurgusal dünyasında ana karakterden çok daha önemli bir yer alır. Gerçi Trinity bir yan karakter değil. Morpheus, Trinity ve Neo üçlüsü filmin 3 ana karakteri diyebiliriz. Bu baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesinin zaten ismiyle müsemma Trinity karakteriyle tamamlanması da tesadüf değil. Serinin diğer ana karakterleri gibi Trinity de bir bilgisayar programcısı ve Matrix'ten önceki yaşamına dair neredeyse hiçbir bilgi olmayan bir karakter. Trinity ile ilgili bilebildiğimiz tek şey, onun Morpheus tarafından Matrix'ten kurtarılmış olması ve önceki hayatında IRS veri tabanını hackleyen bir bilgisayar korsanı olduğu. Seride onu Morpheus'un mürettebatında ikinci kaptan pozisyonunda görüyoruz. Hikayedeki rolü değişmeye başlamadan önce Morpheus'la Matrix'ten kurtarmak istediği kişiler arasında bir aracı görevi gören biri. Trinity'nin Morpheus'la yollarının ne zaman kesiştiğini bilmiyoruz ama yine küçük parçaları birleştirerek tahminler yürüteceğiz bu gibi durumlarda. Morpheus Neo'yu ilk defa yapı simülasyonuna bağladıktan sonra ona bir takım şeyler söylemişti. Hiçbir zihni belirli bir aşamaya gelmeden özgürleştiremeyeceklerinden, zihnin bu gerçekliği reddedeceğinden ve bunun olumsuz sonuçları olabileceğinden bahsetmişti ve zihin gerçekleri kabul etmekte zorlanır dedikten sonra bunu daha önce de gördüm demişti. Bence burada kastettiği kişi Trinity olabilir. Morpheus'un bu zihinleri belirli bir yaşa gelmeden özgürleştirmemek kuralı, Matrix'te yaşamaya alışmış ve beyninin en derinliklerine kök salmış bu gerçekliğin bir anda değiştirilmesinin çok tehlikeli olması, hatta kişiyi öldürebilmesinden kaynaklanıyordu. Fakat bir yandan da bu kuralın esnetildiği durumlar vardı. Yani Trinity gibi isyancı ve sorgulayan tipteki karakterlerin özellikle en çok sorgulama aşamasında oldukları tırnak içinde ergen zamanlarında sistemden çıkarılmaya daha elverişli olmaları durumu. Bu da Morpheus'un hedeflerini seçerken aradığı kriterlerden biriydi. Yani zaten Morpheus'un mürettebatındaki insanlara baktığımızda hepsinin belirli ortak özellikleri olduğunu görüyoruz. Sorgulayan ve isyancı bir bünye. Yani isyancıların Matrix'ten kurtardığı insanlar, Matrix'teki gerçekliğin katı kısıtlamalarından memnun olmayan genç bilgisayar korsanları olma eğiliminde olanlar. O sebeple Trinity için de muhtemelen bu riski almıştı Morpheus ve onu çok erken bir yaşta Matrix'ten çıkardı. Nebukadnezar'ın ikinci kaptanı olması da onun orada uzun süredir var olmasıyla örtüşüyor.
Yani Matrix'ten çıkabilmek için fiziksel yaşın çok fazla bir önemi yok. Önemli olan zihnini bu yeni gerçekliğe açabilmek. Mürettebatındaki şu ufaklık bile bunu yapabildiyse ki kendisi içgüdülerimizi reddetmek, bizi insan yapan özümüzü reddetmektir gibi harika bir repliğin sahibi, teknik olarak bu donanımlara sahip herkes bunu başarabilir. Trinity 30'lu yaşlarda siyah kısa saçlı, mavi gözlü, güzel bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Matrix görünümü genellikle dar, parlak, siyah bir lateks suit, eldivenler ve botlar şeklinde. Trinity, Matrix evrenindeki en yetenekli karakterlerden biri. Dövüş sanatlarından ateşli silahların ustaca kullanımına, hacker becerilerinden helikopter uçurma yeteneğine kadar pek çok alanda uzmanlaşmış bir karakter. Hem Matrix içinde hem dışında büyük bir yetenek ve beceri yelpazesiyle donatılmış durumda. Trinity'nin araç kullanımındaki üstünlüğü dikkat çekici. Helikopter uçurma, Ducati motosikletiyle riskli kovalamacalarda ustalıkla hareket etme gibi yetenekleri sıra dışı bir beceri setini temsil ediyor. Dövüş ustası olmasının yanı sıra silahlı çatışmalarda da etkileyici bir nişancı. Birden fazla düşmanla başa çıkabilme yeteneği ve neredeyse her koşulda üstün performans sergileme kabiliyeti onu diğerlerinden ayırıyor. Matrix evreninde ajanlarla mücadele edebilme yeteneği çok az kişide vardır. Trinity onlardan biriydi. Sarsılmaz kararlılığı ve güçlü iradesi mücadeledeki rolünü tamamlıyor. Film serisi boyunca Neo ile olan derin bağ ve aşkı hikayede önemli bir rol oynuyor. Serinin ikonik figürlerinden biri olan Trinity hem gücü hem de kırılganlığı temsil ediyor ve insanlığın makinelerin pençesinden kurtarılması için verilen savaşta onun eylemleri çok önemli. Trinity'nin önemi Animatrix'in bir dedektif hikayesi ve Kid Story bölümlerinde de anlaşılabiliyor. Trinity, bulunması neredeyse imkansız olmasına rağmen Ash adında bir özel dedektifin onu bulmak için uğraştığı hikayeyi anlatan A Detective Story bölümünde görülüyor. Ash, çeşitli hacker çevrelerinden birkaç ipucu aldıktan sonra bir randevu için belirsiz ipuçları bırakan Kırmızı Kraliçe olarak bilinen bir kullanıcıya rastlar. Onu bulduktan sonra Ash, Kırmızı Kraliçe'nin aslında Trinity olduğunu keşfeder ve işverenleri ajanların onu bulmak için kendisini kullandığını öğrenir. Bu olayların Matrix olaylarından önce gerçekleştiği belirtilse de bir dedektif hikayesinin kronolojik yerleşimi belirsizdir. Trinity ayrıca Animatrix'in Kid Story bölümünde Neo'nun yanında Matrix'ten kendi kendini çıkarabilen çocuğa yardım ederken görülüyor. Teslis adı Hristiyan teolojisindeki kutsal üçlemeden türetilmiştir ve Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un Tanrılıkta tek bir öze sahip üç kişi olarak birliğini öğretir. Morpheus bu üçlemedeki babayı temsil ediyor. Neo, Morpheus tarafından Matrix'ten kurtarılan oğul. Trinity ise üçün üçüncüsüdür. Yani bu analojide onun konumu kutsal ruh. Bu tanrısal kutsal ruh kavramının Trinity karakterinde vücuda gelmesinin izlerini Neo'nun Trinity ile ilk kez karşılaştığı sahnede görebiliyoruz aslında. Neo sen kimsin diye soruyor. Benim adım Trinity. Trinity. Şu Trinity mi? IRS veri tabanını kıran. Bu uzun zaman önceydi. Burada Neo bir şaşırma önlemi olarak Tanrım diyor. Trinity neden şaşırdığını sorduğunda senin erkek olduğunu düşünmüştüm diyor. Trinity de çoğu erkek öyle yapar diyor. Buradaki diyalog birçok insanın Hristiyan tanrısının baba olarak adlandırıldığı için erkek olduğunu varsayması gerçeğine atıfta bulunuyor. Trinity ve Neo henüz yeterince tanışmadan önceki diyaloglarında hep böyle üstü kapalı olarak anlatılıyor bu aslında. Trinity merhaba Neo dediğinde Neo bu adı nereden biliyorsun diyor. Trinity de hakkında çok şey biliyorum diyor. Buradaki diyaloglar tabii ki bundan bahsetmiyor ama aynı zamanda bu şekilde de okunabiliyor. Yani sinekten yağ çıkarmıyorum aslında. Zorlama bir okuma olduğunu düşünebilirsiniz belki bunun ama Matrix serisinin kurduğu yapı doğrudan insanlık için kendini feda eden İsa konseptine dayanıyor. O yüzden analojik anlatım bolca kullanılmış. İlk karşılaştıkları sahnede Neo Tanrım dediğinde Trinity ne diyor. Yani sanki efendim der gibi. İkna olmadıysanız sağlamasını da yapayım. Bu olay filmde bir kez daha gerçekleşiyor. Neo'yu kahine götürdükleri sahnede Neo eskiden yemek yediği yeri gördüğünde yine Tanrım şeklinde bir tepki veriyor ve yine Trinity ne diyor. Sırf bu dini arka plan üzerine ayrıca bir video yapıp ele alabilirim belki bu konuyu ileride. Bu videoyu beğenip bunun mümkün olmasını sağlayabilirsiniz mesela. Trinity'nin zaten ilk filmde Neo'nun ölümünden sonra onu dirilten güç olması, karakteriyle Tanrı arasında bir paralellik olduğunu açıkça ima ediyor.
Her ne kadar karakterinin adı Hristiyan kutsal üçlemesinden türetilmiş olsa da üçlü tanrı Hristiyanlığa özgü değildir. Genellikle teologlar arasında dinlerde ortak bir tema olarak kabul edilir. Diğer kutsal üçlü örnekleri arasında Yunan Hekate ve Hindu Brahman Trimurti gibi örnekler var ki zaten Matrix serisinde Hinduizm'den de bolca esintiler var. Şimdi gelelim şu videonun başlarında bahsettiğim güçlü kadın karakter meselesine. Trinity, Matrix'te karşımıza güçlü kadın karakter imajıyla çıkıyor. Sinemada biliyorsunuz birçok karakter yapısı vardır. Fakat bu karakter yapılarından önce şu iki kavramı anlamamız gerekiyor. Karakter ve tip. Karakter, Fransızca huy, tabiat, kişilik gibi anlamlara geliyor. Sinemanın kendisi de zaten Fransız kökenli. Kelimenin Yunanca kökeni ise metale kazınmış damga, mühür, kimlik gibi anlamları ifade ediyor. Türkçe'de karakter, bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye anlamına geliyor. Karakter kavramı sinema ve tiyatroda ise kişilikle eş anlamlı olarak kullanılıyor. Tip ise aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan, kendine özgü kişiliği olmayan, daha çok bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi anlamına geliyor. Tip kavramı sinema ve tiyatroda özgün olmayan, günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan, biriciklik özelliği taşımayan özelliklerin harmanlanmasıdır ve bir semboldür. Bu sembol sinemadaki oyuncuya bir kişilik kazandırır. Tiplemeler bu sebepten ötürü sembolleşir ve yıllarca varlığını korur. Örnek olarak Charlie Chaplin'in hayat verdiği Charlot tiplemesi ve Sadri Alışık'ın hayat verdiği Turist Ömer tiplemesi gibi. Karakter ve tip kavramları birbirlerinden kesin hatlarla ayrılır. Çünkü karakter ve tip anlam açısından farklıdır. Karakter özgün nitelikte olup, karakteri yaratan kişiye özel bir kimlik açığa çıkarır. Fiziksel görünüş ve davranış devinimleri açısından izleyicide yoğun bir etki bırakır. Karakteri yaratan oyuncu, karakterini özgün ve sürekli olarak gelişim gösteren bir evrede harmanlar. Bu durum, sinemada karakter çatışmasını beraberinde getirir. Kahraman ve anti kahraman gibi ilişkiler, sinemasal anlamda izleyiciye hem yeni bir bakış açısı kazandırır, hem de sinemanın kendisinin gelişmesine olanak sağlar. Tip ise olaylardan ve ilişkilerden bağımsız bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkar ve varlığını devam ettirir. Tip özgün değildir, bir şeyin taklididir. Tipte kendine özgülük, biriciklik yoktur. Karakterle arasındaki en büyük fark budur. Karakter tektir, onu orijinal kılan ve diğerlerinden ayıran biriciklik özelliğine sahiptir. Oysa tip, pek çok kişide bulunan benzer ortak davranışların, alışkanlıkların bir sembolüdür. Tip kalıptır, şablondur. Değişmez, hep aynı kalır. Her durumda hep aynı tavırları sergiler. Bir huyun sürekli yenilenmesinden, tekrar edilmesinden oluşur. Mesela Recep İvedik tiplemesi gibi. Trinity'ye dönersek, durumlar bu karakter özelinde biraz farklı. Nedenini açıklayacağım fakat önce karakterini bir ele alalım. Trinity, Matrix'te güçlü bir kadın rolünde görünüyor ve Trinity, Hollywood'un kadınlara dayattığı çelişkileri gösteriyor. Trinity bir yandan kadınlar ve kadınlık hakkındaki Amerikan kültürel kalıplarının altını oyuyor. Sert, aktif, zinde, agresif ve hükmedici. Bu özelliklerin hepsi yakın bir tarihe kadar sinemada geleneksel olarak erkeklerle ilişkilendiriliyordu. Trinity Matrix'te sadece tırnak içinde Neo'nun sevgilisi konumunda değildir. Onun hikaye anlatımındaki rolü bundan çok daha fazlası. Matrix'in ilk filmi o kadar kusursuza yakın bir film ki hemen hemen bütün diyaloglar çok derin katmanlı yapılara sahip. Şu videonun başlarında bahsettiğim Trinity ile Neo'nun ilk karşılaştıkları sahnedeki diyaloglar, Trinity'nin isminin anlamına ve filmin dini arka planına ilişkin katmanlar barındırdığı gibi, aynı zamanda burada bahsettiğim güçlü kadın karakter imajına ilişkin de katmanlar barındırıyor. Yani şu Trinity'nin meşhur repliği "Most guys do" cümlesinden bahsediyorum. Güçlü kadın karakter kavramının göze parmak şeklinde aşırı cringe bir biçimde bize dayatıldığı günümüz sinemasının aksine Matrix'te bu çok doğru bir şekilde inşa edilmişti ve izlerken sizi rahatsız etmiyordu. Tabii 4. film rezaletini hariç tutarak söylüyorum. Trinity aynı anda hem erkeksi hem de kadınsı olarak tasvir ediliyor. Bu da onu güçlü bir rol model yapıyor. Şimdi diyaloğu tekrar hatırlayalım. IRS veri tabanını kıran Trinity mi? Tanrım, senin erkek olduğunu düşünmüştüm. Çoğu erkek öyle düşünür.
Bu sahnedeki "Most guys do" cümlesi, klişeleşmiş bir şekilde erkeklerin zeki işler yaptığı varsayılan kişiler olduğu ve bir kadının IRS veri tabanını kıramayacağının düşünüldüğünü ima ediyor. En red pill'ci, en alfa erkeğe bile bu sahneyi izletsen rahatsız olmaz. Çünkü Trinity bu karakterin içini doldurabiliyor. Trinity mızmız, çıt kırıldığın bir tip değil. Onu tanımlayan en önemli özelliklerden biri de onun kendine karşı da çok sert olmasıdır. Ajan Brown'dan kaçtığı şu sahneyi hatırlayın. Burada ciddi bir yükseklikten atlayıp merdivenlerden yuvarlandıktan sonra sert bir düşüşün etkilerini göstermek yerine anında silahlarını doğrultuyor ve kendine şunu söylüyor. Ayağa kalk Trinity. Ayağa kalk. Daha filmin ilk sahnelerinde onun asla pes etmeyecek ve ölene kadar savaşacak bir karakter olduğu hissi geçiyor izleyiciye. Trinity'nin eril ve dişil nitelikleri harika bir şekilde harmanlanmış olarak karşımıza çıkıyor filmde. Zıplama ve dövüş programlarından sonra aşırı derecede yorgun düşmüş olan Neo'ya yemek getirdiği şu sahnede Trinity bir annedir. Ajanlarla ilk temaslarından sonra tehlikeli bir konumdan çıkış için bir hat bulduklarında ilk Neo'nun çıkmasını söylediğinde bir fedakardır. Çatıda onu 2 kez ölüm tehlikesinden kurtardığında bir koruyucudur. Trinity'nin karakterindeki zayıflıklar aslında Neo'ya olan aşkından dolayı ortaya çıkıyor. Çünkü Neo'yu denklemden çıkardığımızda Trinity aslında zayıflığı olmayan bir karakter. Böyle karakterler sinemada pek tercih edilmez ve sinema açısından da bana göre hatalıdır. Yani karakterimizin bir takım zayıflıkları olması gerekir. Trinity'nin gerçekten bir zayıflığı yok gibi görünüyor. Çok sık başını belaya sokuyor ama bu asla kendi başarısızlıklarının bir sonucu olarak gösterilmiyor. Aslında bu nadiren onun karakteriyle ilgili. Çoğu zaman yanlış zamanda yanlış yerde oluyor. Kişisel motivasyonlarıyla ilgili olduğunda çoğu zaman Neo'ya olan sevgisi ve insanlığı kurtarma arzusu gibi olumlu karakter özelliklerinden kaynaklanıyor. Fakat bu denge seride o kadar doğru bir şekilde işlenmiş ki Trinity'yi ne zayıflığı olmayan bir süper karakter yapıyor ne de zayıf bir karakter olarak nitelendirilmesine imkan tanıyor. Fakat Trinity ile ilgili şöyle bir durum da var. O her ne kadar hikayenin başlarında kendi başına her şeyin üstesinden gelebilecek bir karakter olsa da hem aşkından dolayı hem de Neo'nun güçlerinin giderek artmasından dolayı hikaye ilerledikçe zayıflar. Buna Trinity sendromu deniyor. Bu terim sinemada asla kendi potansiyelini gerçekleştiremeyen bir kadın karakterini ifade etmek için kullanılıyor. Fakat Neo'nun insanlık için kendini feda eden İsa konseptini tamamlayabilmesi için Morpheus ve Trinity gibi başlarda Neo'dan çok çok daha yukarıda olan karakterlerin hikaye ilerledikçe zayıflaması gerekir. Bunu pek çok Hollywood filminde görürüz. Kahraman mentoruyla ilk tanıştığında ondan çok aşağılardadır fakat bir noktadan sonra mentoru onun gerisinde kalır. Şimdi gelelim Trinity'nin sahne sahne analizine. Ne yani şimdiye kadar konuştukların sadece girizgah mıydı diyorsanız evet öyleydi. Bu videoda gerçekten üzerinize kürekle Matrix atmaya geldim. Dediğim gibi seri zaten Trinity ile açılıyor. O henüz biz Matrix'in ne olduğunu bilmezken bize gösterilen bir karakter. İçinde bulunduğumuz evrenin nasıl bir yer olduğuna dair ipuçları Trinity ile veriliyor bize ilk etapta. Onu ilk olarak o meşhur 303 numaralı odada Neo'yu aradığı sahnede görüyoruz. Polislerin ve ajanların olay yerine gelmesiyle tansiyon yükseliyor ve Ajan Smith Teğmen'e adamlarınız çoktan öldü diyerek aslında Trinity'nin ne kadar tehlikeli ve yetenekli bir karakter olduğunu vurguluyor. Trinity o ikonik dövüş sahnelerinden sonra peşindeki ajanı da atlatıyor. Bir binadan diğerine atladığı sahnede onun artık sıradan biri olmadığını iyice anlamış oluyoruz. Fakat henüz bunun nedenini bilmiyoruz. Daha sonra Matrix'i öğrendiğimizde ve zıplama programı gibi simülasyonları gördüğümüzde bunun nasıl mümkün olabildiğini anlıyoruz. Fakat burada önemli bir ayrıntı var. Matrix'teki eğitim simülasyonları ve programları kişiyi bir anda süper kahramana çeviren şeyler değil. Hatırlarsanız zıplama programında Neo bunu başaramamıştı ve Cypher "herkes ilk seferinde düşer" demişti. Aslında seriyi izlediğimizde anlıyoruz ki bırakın ilk seferinde düşmeyi, neredeyse her seferinde düşebilir çoğu insan. Çünkü Morpheus'un da dediği gibi yolu bilmekle o yolda yürümek arasında fark var. Matrix'te Trinity'nin yapabildiklerini yapabilmek için o potansiyele sahip birisi olmanız gerekiyor. Çünkü bizim izlediğimiz Matrix sürümünde sistemin çalışma mantığına göre inanç ve seçim olmadan eylem gerçekleşemiyor. Bu inanç ve yetenek de öyle herkeste aynı seviyede olmuyor haliyle. Seride Nebukadnezar'ın mürettebatından Trinity dışında herhangi birinin özel bir şey yapabildiğini gördünüz mü mesela Matrix'te?
Hatta tüm Zion popülasyonu içerisinde Trinity gibi yetenekli sadece birkaç istisna karakter vardı. Kaptan Niobe gibi. Trinity daha sonra çatıdan atladıktan ve ufak bir pencereden içeri girdikten sonra enteresan bir görüntü karşılıyor bizi. Bu sahnede fark ettiniz mi bilmiyorum, pencere belirgin bir şekilde kırılıyor. Şu an dikkatinizi bu görüntüye çektiğim için aslında ben söylemeden bile ne olduğunu anladınız değil mi bunun? Evet, bariz bir şekilde bir saate benziyor değil mi? Matrix'te rakamların ve sembollerin hemen hemen hiçbirinin gelişigüzel olmadığını daha önce de defalarca söylemiştim. Özellikle 1 ve 3 rakamları öne çıkıyor seri boyunca. Bu sahnede de saatin 3'ü gösterdiğini görebiliyoruz. Videonun başlarında bahsettiğim Trinity'nin isminin anlamındaki üçleme vurgusu belki bu sahnede de bilinçli olarak kurgulanmış olabilir. Belki de tamamen tesadüftür. Fakat camın kırılma anına yavaşça baktığımızda aslında tam da bu şekli verecek bir biçimde kırılması için ayarlanmış gibi. Çünkü pencerenin her tarafı kırılmasına rağmen o saati gösterecek olan kollar yerinden sökülmüyor. Ama dediğim gibi bu sadece tesadüf de olabilir. Karar sizin. Şimdi kronolojik olarak ilerliyorum ama daha önce bahsettiğim bazı sahneleri atlayacağım. Bir sonraki bahsedeceğim sahne şu sanatsal açıdan filmin en güzel karelerinin yer aldığı Adam Sokağı Köprüsü sahnesi. Burada Neo'ya iki seçenek sunuluyor. Ya bizim yolumuz ya da otoyol. Yani ya gel bize katıl ya da in arabadan yürü. Burada Neo hem onlara yeterince güvenmediği için hem de Switch'in oldukça sert yaklaşımından dolayı iyi o zaman deyip inmek üzereyken Trinity onu durduruyor ve şöyle diyor. Lütfen Neo, bana güvenmelisin. Çünkü sen bunları yaşadın. Bu yolu biliyorsun. Nasıl bittiğini biliyorsun. Ben de öyle olmasını istemediğini biliyorum. Trinity'nin karakterinin somut örneklerinden birinin tecelli ettiği sahnelerden biri burası. O tam da böyle kritik anlarda olayların akışını değiştirebilecek olan biri. Bunu seri boyunca pek çok kez daha görüyoruz. Trinity olmasaydı Neo'nun hikayesi başlamadan bitebilirdi. Tabii Trinity'nin yaptıklarının arkasında ona giderek daha fazla aşık olmasının etkisi büyük. Çünkü kahinin kehanetine göre Trinity'nin aşık olacağı kişi seçilmiş kişi olacaktı. Böyle bir kehanet olmasaydı, yani Trinity seçilmiş kişiye aşık olmayacak olsaydı, bu sahnede belki de onun gitmesini hiç umursamayacaktı. Şimdi bu konu biraz paradoks aslında. Kahinin Trinity'ye seçilmiş kişiye aşık olacağını söylemiş olması, tıpkı Niobe'ye zamanı geldiğinde seçilmişin onun yardımına ihtiyacının olacağını söylemesi gibi olaylar arasında nedensel bağlar oluşmasına yol açıyor. Bu konuya videonun ilerleyen dakikalarında tekrar döneceğim. Neo'yu kahine götürürlerken Neo, Trinity'ye "Sen de kahine gittin mi?" diye soruyor. Trinity evet diyor. Peki sana ne söyledi diye sorduğunda Trinity "Bana dedi ki" deyip cümlenin devamını getirmiyor. Bu cümlenin devamını ta filmin en sonunda tamamlayacaktı hatırlarsanız. Bu sahnede Cypher ekibi satıyor ve Tank hariç tüm mürettebatı öldürüyor. O sırada sorgulanmakta olan Morpheus'u kurtarmak için hiçbirinin yapabileceği bir şey yoktur ve bu yüzden Morpheus'un fişini çekmeye karar verirler. Tam bu olacakken Neo onları durduruyor ve Morpheus'u kurtarmak için Matrix'e girmeye karar veriyor. Trinity, Morpheus seni oradan çıkarabilelim diye kendini feda etti. Geri dönemezsin dediğinde Neo, Morpheus bunu yaptı çünkü olmadığım biri olduğuma inanıyordu dedi. Ben o kişi değilim. Sadece sıradan biriyim dediğinde Trinity bu doğru olamaz diyor. Neden diye sorduğunda yine arabadaki gibi cevap veremiyor. Çünkü Trinity hislerinden emindi. Yani Neo'yu seviyordu ve sevdiği kişi de o kişi olmalıydı. Üstelik kahinin kehanetlerinden biri az önce gözünün önünde gerçekleşmişti. Çünkü kahin Neo'ya Morpheus'la kendi hayatı arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağını söylemişti. Sonrasında Neo'nun henüz o sırada sıradan biri olduğunu düşünürken 3 ajan tarafından sorgulanan ve askeri bir binada tutulan Morpheus'u kurtarma görevi her ne kadar bir intihar gibi gözükse de Trinity tereddüt bile etmeden onunla birlikte içeri girmeye karar veriyor. Burada Trinity'nin karakterinin özelliklerini çok net bir şekilde dışa vurduğu bir sahne yaşanıyor. Neo sen gelmiyorsun dediğinde Trinity şu sert konuşmayı yapıyor. Neye inandığımı söyleyeyim. Morpheus benim için senin için olduğundan daha önemli. Onu kurtarmakta ciddiysen yardımıma ihtiyacın olacak. Gemideki en üst rütbeli subay benim. Bunu beğenmiyorsan cehenneme kadar yolun var. Çünkü başka bir yere gitmeyeceksin. Yani Trinity'ye elinin hamuruyla sen bu işlere karışma tarzında konuşulur mu be abim? Sonrasında da Trinity'nin dediği gibi oluyor zaten. Defalarca Neo'nun kıçını kurtarıyor.
Hatta sonunda onu kelimenin tam anlamıyla ölümden döndürüyor. Çünkü kahine göre Trinity'nin aşık olacağı adam The One olacak. Ama Neo ölmeden öncesine kadar o kişi değildi. Ne zaman ki ölümden The One olarak geri geldi, kahinin kehaneti tam da o zaman gerçekleşti. O yüzden o anlarda Trinity de artık bundan emindi ve sen ölmüş olamazsın çünkü seni çok seviyorum dedi. Buralar biraz da felsefi yönden ele alınması gereken durumlar. Çünkü Trinity'nin Neo'ya neden aşık olduğu konusu net değil. Sanki Trinity'nin aşkı kahinin kehanetine dayanıyor gibi görünüyor. Tıpkı Morpheus'un inancının Neo'yu bulmasına ilişkin kehanete dayanması gibi. Etkiler, tepkiler, seçimler, illüzyonlar. Tek bir büyük amaca ve plana hizmet eden dramatik bir yapının içerisindeki özgür irade olup olmadığını bilmediğimiz kararlar ve seçimler. Ah kahina, sen yok musun? Fakat sebebi ne olursa olsun, Trinity'nin aşkı Neo'nun yani dolayısıyla kahinin amacına ulaşabilmesi için ayağa kalkıp devam edebilmesini sağlayan itici güç oldu. Yani bu aşk meselesi Neo ve Trinity arasında sıradan bir gönül eğlencesi olarak yaşanmıyor. Dikkat ederseniz ilk filmin son sahnelerine kadar aralarında son derece mesafeli, saygılı ve sağlıklı bir ilişki kuruluyor. Ve son sahnelere kadar aralarında romantik bir yakınlaşma yaşanmıyor. Aşk tam olarak en büyük kırılma anında ortaya çıkıyor. Aşk, sevgi, umut gibi soyut kavramları makineler tam olarak formüle edemiyor. Bu yüzden de bu nevi güçlü duygular Matrix'in içinde onları başaramayacakları şeyleri başarabilir hale getiriyor. Mimar Neo ile konuşurken ne demişti hatırlayın? Umut, insanın bir türlü vazgeçemediği en büyük güç ve en büyük zayıflık kaynağınız olan umut. Aşk da böyle işte. Aşkın Matrix'teki yeri Trinity ve Neo arasında tamamen bir itici güç kaynağı olarak var. Reloaded'da Trinity, Merovingian'ın mekanından kaçtıklarında o meşhur otoban sahnesinde kendini gösteriyor. Otoban sahnesi, Reloaded'ın tansiyonu en yüksek sahnelerinden biri. Çünkü daha otoyol sahneleri başlamadan Trinity ile Morpheus arasında geçen diyalog, gerilimi bir saatli bomba gibi hazırlıyor ve seyirciye aktarıyor. Bana hep otoyoldan uzak durmamı söylerdin. Evet doğru. İntihar olur derdin. O halde yanıldığımı umalım. Bu sahnelerde Trinity'nin kullandığı araç 2003 model bir Cadillac CTS. Yani bunun yerine bir tankla çekselerdi bunun kadar dayanmazdı araç sanırım. Bu otoyol sahnesinde en sevdiğim an şu ajanın ağır çekimde arabanın kaputunu ezdiği an. Daha sonra bizim Cadillac'ın üstünü çarşaf gibi yırtıp arabayı kabriyo hale getiriyordu. Cadillac artık arı kovanına dönünce ve kullanılamaz hale gelince Trinity çok daha yüksek tansiyonlu bir araca geçiyor. Bir Ducati 996. Bununla trafiğe ters girdiği sahneler gerçekten nefes kesiciydi. Bu otoban sahnesi sırf film için inşa edilmiş gerçek bir otobanda gerçek arabalarla, gerçek kazalarla çekiliyor. Matrix'in ilk filminin başarısından sonra bütçe konusunda sıkıntı yaşamamışlardı ve bu gibi o yıllara göre oldukça pahalı sahnelerin çekimi mümkün olmuştu. Belki bir gün Matrix'in çekim aşamalarıyla ilgili konuşabiliriz. Trinity, Neo ve diğerlerinin hayatını kurtarmak için Matrix'e girmek zorunda kalıyor. Bu da kendi kendini gerçekleştiren kehanet. Yani karakterler aslında ne kadar plan yaparlarsa yapsınlar, kaderlerinden kaçamıyorlar. Seçilmişin kaderini belirlemek için onu her zaman zor durumlara sokuyor hikaye. İnsanlığın geleceği ve Trinity'nin hayatı hakkında bir seçim yapmak zorunda bırakıyor. Mimar neyi seçeceğini zaten biliyoruz diyor ama Neo sağdaki kapıyı seçiyor. Bulunduğu binadan çıkıp o sırada düşmekte olan Trinity'ye ulaşmak için o kadar hızlı hareket ediyor ki onu Matrix yayınından izleyen operatör Link, onun ne olduğunu bilmiyorum ama gördüğüm her şeyden daha hızlı hareket ediyor demişti. Çünkü dediğim gibi karakterler bu tip kırılma anlarında potansiyellerini aşıyorlar. Bir nevi Matrix'i bükebiliyorlar. Hepsi değil tabii. Özel olanlar ve buna gerçekten inananlar. İnanç zaten en önemlisi. Trinity en başta içeri girerken onları kurtarabileceğine inanıyordu. Neo da mimarın tüm itirazlarına rağmen Trinity'yi kurtarabileceğine inandı. Bu inanç vurgusu çok önemli çünkü hikayenin en sonunda kahine her şeyi biliyor muydun diye sorulduğunda o da bilmiyordum ama inanmıştım diyecekti. Neo Trinity'yi düşmeden önce yakalayıp kurşunu çıkardıktan sonra tıpkı ilk filmde Trinity'nin Neo'yu geri döndürdüğü gibi bu sefer de Neo Trinity'yi geri döndürüyor. Trinity de sanırım artık ödeştik diyor. Burası önemli.
Çünkü bu ödeşmeden sonra artık bu bir kez daha yaşanmayacak. Revolutions'ta Trinity Neo'yu sıkıştığı yerden kurtarmak için doğrudan Merovingian'ı tehdit ediyor ve videoda bahsettiğim Trinity'nin motivasyonunu bu sahnede net olarak görebiliyoruz. Neo'yu vermezsen hepimiz ölürüz. Hemen şimdi, tam burada diyor. Bunun üzerine Persephone yapar. Eğer mecbur kalırsa hepinizi öldürür. Çünkü o aşık diyor. Bu şekilde Trinity'nin motivasyonunu çok güzel bir şekilde özetliyor aslında. Sonrasında zaten Neo makineler şehrine gitmek gibi çılgın gözüken bir karar aldığında bile yine hiç tereddüt etmeden Neo ile birlikte gitmeye hazır olduğunu görüyoruz. Fakat bir yandan da bu sahne Neo ve Trinity karakteri için başka bir kırılma noktası. Çünkü burada ilk defa bu iki güçlü karakter zayıflık gösteriyorlar. Neo korkuyorum Trinity dediğinde Trinity ben de. Botlarımı bağlamam bile 10 dakika sürdü diyor. Bu iki karakterin aralarındaki şey o kadar saf ve güzel bir şekilde işlenmiş ki seri boyunca onları sıradan bir aşk hikayesinin unsurları olarak göremeyiz. Şu diyaloğun güzelliğine bakın mesela. Trinity diyor ki, 6 saat önce Merovingian'a senin için her şeyi vermeye hazır olduğumu söyledim. Son 6 saat içinde ne değişti biliyor musun? Hiçbir şey. Gerçekten muazzam bir diyalog. Makineler şehrine ulaştıklarında Trinity geminin kontrolünü kaybedip kaza yapıyor ve trajik bir ölümle yüzleşiyor. Bu sahnelerdeki diyaloglar benim şimdiye kadar gördüğüm en iyi birbirini gerçekten seven iki insanın konuşmasıydı. Bu inanılmazdı Trin. Işık her yerde. Sanki tümüyle ışıktan yapılmış gibi. Keşke benim gördüklerimi görebilseydin. Bana o kadar çok şey gösterdin ki. Seninle gelemem Neo. Ben yolun sonuna geldim. Ben elimden geleni yaptım. Artık gerisi sana kalıyor. Bu işi bitirmelisin. Zion'u kurtarmalısın. Yapabilirsin. Yapacaksın. Buna inanıyorum. Daima inandım. Beni bir kere geri getirdin. Ama bu kez farklı. Hatırlıyor musun? Çatıda beni yakaladıktan sonra söylediğim son şey neydi? Üzgünüm demiştin. Keşke demeseydim. Son düşüncem buydu. Bir şansım daha olsun istemiştim. Önemli olduğunu söyleyebilmek için. Seni ne kadar çok sevdiğimi ve geçirdiğim her an için sana nasıl da minnettar oldum. Söylemek istediklerimi nasıl söyleyeceğimi anladığımda da artık çok geç olmuştu. Ama beni geri getirdin. Bana dilediğim şeyi, gerçekten söylemek istediğim şeyleri söyleyebilme fırsatını verdin. Yani ben genelde romantik sahnelerden pek etkilenmem ama bu sahne beni her zaman etkilemiştir. Merovingian'ın gözünden bakacak olursanız Trinity gibiler sadece bir araçtır. Kahinin planında seçilmişi motive etmesi için kullanılacak olan bir kukla. Morpheus gibi inancı temsil edenlerin gözünden bakacak olursanız Trinity olmasaydı Neo asla tamamlanamazdı. Asla kendi benliğini aşamaz, yükselemez ve başaramazdı. Kahramanın yürüdüğü yolda onunla kanının son damlasına kadar, sonuna kadar gelen Trinity bize muhteşem bir iradeyi, fedakarlığı ve gerçek aşkı gösterdi. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.